Dünya tarihinde binlerce devlet kuruldu, yüzlerce imparatorluk yükseldi ve neredeyse hepsi tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Ama ilginç bir ayrıntı var. Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı. Birbirlerinin en büyük düşmanı olan bu devletlerin hepsi aynı topraklara sahip olmak istedi. Anadolu. Peki neden? Altın mı? Verimli topraklar mı? Yoksa bugüne kadar gözden kaçan çok daha başka bir sebep mi vardı? Çünkü arkeologların son yıllarda yaptığı keşifler Anadolu'nun öneminin sandığımızdan çok daha eskiye uzandığını gösteriyor. Ve videonun sonunda göreceğiniz bir gerçek var ki belki de büyük medeniyetler Anadolu'yu seçmedi. Anadolu büyük medeniyetleri kendine çekti. Ama bunu anlayabilmek için önce zamanda tam 12 bin yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce dünya bugün bildiğimiz gezegene hiç benzemiyordu. Son buzul çağı sona eriyordu. Dev buzullar eriyor, nehirlerin yönü değişiyor, iklim yeniden şekilleniyordu. İnsanlar ise hala küçük gruplar halinde yaşıyordu. Onların tek amacı vardı, hayatta kalmak. Fakat tam bu dönemde dünyanın bazı bölgeleri diğerlerinden çok daha avantajlı hale gelmeye başladı. Ve ilginçtir ki bu bölgelerden biri Anadolu'ydu. Anadolu'yu özel yapan şey düşündüğünüz gibi verimli topraklar veya altın madenleri de değildi. Asıl sebep haritaya baktığınızda fark edilmeyen bambaşka bir ayrıntıydı. O ayrıntıya birazdan geleceğiz. Çünkü önce cevaplanması gereken başka bir soru var. Eğer Anadolu bu kadar değerliyse insanlar bunu ilk ne zaman fark etti? Çoğumuz okulda medeniyetlerin Mezopotamya'da doğduğunu öğrendik. Bu şehir devletlerinin ortaya çıkışı açısından genel kabul gören görüştür. Ama son yıllarda yapılan kazılar başka bir gerçeği de gözler önüne serdi. Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Çatalhöyük. Bu isimler artık sadece arkeologların bildiği yerler değil. Çünkü bu keşifler insanların düşündüğümüzden çok daha erken dönemlerde büyük topluluklar oluşturabildiğini gösterdi. Ve işte burada herkesin aklına şu soru geliyor. Eğer insanlar bu kadar erken organize oldularsa neden bunun ilk örnekleri Anadolu'da ortaya çıktı? Hiç kimse bu soruya hala kesin bir cevap vermiş değil. Ancak elde edilen bulgular Anadolu'nun yalnızca bir geçiş bölgesi olmadığını açıkça gösteriyor. Şimdi size garip bir bilgi vereceğim. Bugün herhangi bir dünya haritasını açın. Parmağınızı Anadolu'nun üzerine koyun. Sonra çevresine bakın. Avrupa, Asya, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Mezopotamya. Hepsi birbirine şaşırtıcı derecede yakın. Bugün uçakla birkaç saat süren bu mesafeler binlerce yıl önce bile insanların ulaşabileceği doğal geçitlerle birbirine bağlıydı. Ve işte burada tarihin yönünü değiştiren ayrıntı ortaya çıkıyor. Anadolu sadece yaşanacak bir yer değildi. Anadolu dünyanın birbirine bağlandığı yerlerden biriydi. Ama bunun ne anlama geldiğini anlamak için Hititlere kadar beklememiz gerekecek. Çünkü onlar Anadolu'nun gerçek değerini anlayan ilk büyük güçlerden biriydi. Ve onların keşfettiği şey sonraki 3000 yıl boyunca hiçbir imparatorluğun görmezden gelemeyeceği kadar önemliydi. Hititlerden bahsetmeden önce çoğu insanın hiç sormadığı bir soruyu soralım. Neden dünyanın en güçlü devletleri Anadolu'yu ele geçirdikten sonra ayrılmadı? Bir ordu binlerce kilometre yol geliyor. Savaşıyor, kazanıyor ve sonra geri dönmüyor. Tam tersine şehirler kuruyor, saraylar inşa ediyor, yollar yapıyor, vergi sistemi oluşturuyor. Yani Anadolu'yu fethetmiyorlar, onu yönetmek istiyorlar. Peki neden? Bunun ilk büyük örneklerinden biri Hititlerdi. Yaklaşık 3500 yıl önce Anadolu'nun büyük bölümünü kontrol altına aldılar. Fakat ilginç olan şey Hititlerin en büyük gücü ne orduları ne de sahip oldukları zenginlikti. Asıl güçleri bulundukları yerdi çünkü başkent Hattuşa'yı rastgele seçmediler. Oradan doğuya gidebiliyorlardı, batıya ulaşabiliyorlardı, kuzeye ve güneye hakim olabiliyorlardı. Yani Anadolu'nun tam kalbindeydiler. İşte o anda fark edilen gerçek. Anadolu'yu kontrol eden çevresindeki dünyayı da etkileyebiliyordu. Ve bu fikir sonraki binlerce yıl boyunca hiç değişmedi. Ama Hititlerden sonra yaşanan şey daha da ilginçti. Onlar tarihten silindi. Fakat Anadolu önemini kaybetmedi. Frikler geldi. Onlar da gitti. Lidyalılar geldi. Sonra Persler, Makedonlar, Romalılar. Her gelen devlet farklıydı.
Ama hepsi aynı kararı verdi. Bu topraklardan vazgeçemeyiz. İşte burada insanın aklına şu soru geliyor. Gerçekten bütün bunlar sadece verimli topraklar yüzünden mi yaşandı? Eğer öyle olsaydı neden dünyanın başka verimli bölgeleri aynı ilgiyi görmedi? Demek ki burayı değerli kılan başka bir şey vardı. Şimdi haritaya tekrar bakalım. Anadolu'nun kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında Ege, doğusunda Mezopotamya'ya açılan yollar. Burası yalnızca bir ülke mi sizce? Bir kavşaktı ve tarihte kavşakları kontrol edenler. Sadece ticareti değil, bilgiyi, kültürü, orduları ve geleceği de kontrol eder. Bir tüccar doğudan batıya gidiyorsa, bir elçi iki devlet arasında yolculuk yapıyorsa, bir ordu yeni bir sefere çıkıyorsa çok büyük ihtimalle yolu Anadolu'dan geçiyordu. İşte bu yüzden Anadolu'ya sahip olmak sadece toprak sahibi olmak değildi. Tarihin akışını etkileyebilmekti. Ama şimdi size çoğu kişinin bilmediği başka bir ayrıntı anlatacağım. Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük, Hattuşa, Sardes, Zeugma, Van Gölü çevresindeki yapılar. Bunlar birbirinden tamamen farklı dönemlere ait. Aralarında bazen binlerce yıl var. Ama hepsi aynı coğrafyada. Bu bize çok önemli bir şey anlatıyor. Anadolu tek bir çağın değil, çağlar boyunca önemini koruyan nadir yerlerden biri. İşte bu yüzden arkeologlar her yeni kazıda heyecanlanıyor. Çünkü Anadolu'da bulunan her yeni keşif sadece bir şehrin tarihini değil, insanlık tarihini değiştirme potansiyeli taşıyor. Ve tam bu noktada belki de en önemli soruya geliyoruz. Ya Anadolu'nun gerçek gücü üzerinde kurulan medeniyetlerde değilse, onları buraya çeken şey bu toprakların hiç değişmeyen özellikleri ise, çünkü birazdan göreceğiniz bağlantı Hititlerden Osmanlı'ya kadar uzanan bütün hikayeyi tek bir cümlede açıklayabilir. Videonun başında size bir soru sormuştum. Neden binlerce yıl boyunca bütün büyük medeniyetler aynı toprakları istedi? Şimdi artık cevabı parçalar halinde görebiliyoruz. Hititler farklıydı, Persler farklıydı, Romalılar farklıydı, Bizans farklıydı, Selçuklular ve Osmanlı bile birbirinden farklıydı. Dilleri farklıydı, inançları farklıydı, yönetim anlayışları farklıydı. Ama gerçek olan şu, hepsi aynı kararı verdi. Anadolu vazgeçilemeyecek kadar değerliydi. Peki neden? Çünkü Anadolu hiçbir zaman yalnızca bir ülke olmadı. Hiçbir zaman sadece verimli topraklardan ibaret olmadı. Hiçbir zaman sadece madenlerden ibaret olmadı. Aslında Anadolu'nun gerçek gücü bütün bu avantajların aynı yerde birleşmesiydi. Fakat burada insanı gerçekten şaşırtan başka bir ayrıntı var. Tarihte sayısız imparatorluk kuruldu ve yok oldu. Mısır eski gücünü kaybetti, Asur yıkıldı, Pers İmparatorluğu dağıldı, Roma çöktü. Bizans sona erdi. Ama dikkat edin, bu devletlerin hepsi tarihe karıştı. Anadolu ise yerinde kaldı. Bunu ilk kez duyduğunuzda kulağa çok basit geliyor olabilir. Ama aslında tarihin en büyük derslerinden biri bu. İmparatorluklar geçiciydi, coğrafya kalıcıydı. Belki de bu yüzden medeniyetler Anadolu'yu şekillendirmedi. Anadolu medeniyetlerin kaderini şekillendirdi. Şimdi size ilginç bir soru sorayım. Eğer Hititler hiç kurulmasaydı Roma Anadolu'ya yine gelir miydi? Muhtemelen evet. Peki Bizans hiç olmasaydı Selçuklular yine Anadolu'yu hedef alır mıydı? Büyük ihtimalle evet. Çünkü değişmeyen şey devletler değildi. Değişmeyen şey Anadolu'nun konumuydu. İşte bu yüzden tarih boyunca farklı bayraklar aynı kalelerin surlarına çekildi. Farklı diller aynı şehirlerde konuşuldu. Farklı ordular aynı geçitlerden yürüdü. Çünkü hepsi aynı gerçeği gördü. Bu topraklara hakim olan yalnızca bir bölgeyi değil, kıtaları birbirine bağlayan bir merkezi kontrol ediyordu. Ve belki de en şaşırtıcı gerçek şu, bugün bile dünya haritasını açın, enerji hatlarına bakın, uluslararası ticaret koridorlarına bakın, deniz yollarına bakın, boğazlara bakın. Yine aynı coğrafya karşınıza çıkacak. Teknoloji, gemiler, silahlar değişti ama Anadolu'nun önemi hiçbir zaman değişmedi. Binlerce yıldır süren ilginin en büyük nedeni buydu. Şimdi videonun ilk dakikasına geri dönelim. Neden bütün büyük medeniyetler Anadolu'yu seçti? Belki de cevap sandığımız kadar zor değil. Onlar Anadolu'yu seçmedi. Şartlar onları Anadolu'ya yöneltti. Çünkü burada üç kıta birbirine yaklaşıyor, iklimler çeşitleniyor, su kaynakları yaşamı destekliyordu. Doğal geçitler ulaşımı kolaylaştırıyordu.
madenler üretimi güçlendiriyordu ve ticaret yolları dünyayı birbirine bağlıyordu. Bütün bunlar tek bir coğrafyada birleşince Anadolu sadece yaşanacak bir yer değil, dünyanın en stratejik merkezlerinden biri haline geldi. Belki de okul kitaplarında eksik kalan şey buydu. Bize devletlerin tarihini anlattılar. Ama o devletleri aynı yere çeken coğrafyanın hikayesini yeterince anlatmadılar. Ve belki de bu yüzden Göbekli Tepe'den Hititlere, Lidyalılardan Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya kadar uzanan bütün hikaye aslında tek bir cümlede özetlenebilir. Tarih değişti, medeniyetler değişti. Ama Anadolu'nun değeri hiç değişmedi. Yani insanlık tarihinin en büyük sırlarından biri medeniyetlerde değil, onları binlerce yıldır aynı noktaya çeken bu eşsiz coğrafyada saklıydı. Peki biz günümüzde bu coğrafyanın kıymetini biliyor muyuz? 1000 yıldır hüküm sürdüğümüz bu topraklarda kalmak için uyanık olmalıyız arkadaşlar ve çok çalışmalıyız. Kadim tarihin tozlu sayfalarında gizlenmiş sırları aramaya, bilinen geçmişin arkasındaki o görünmez bağları çözmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Eğer siz de tarihin ve evrenin gerçek ötesi yönlerini merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.